Dede Ağaç veya Yunanistan'daki isimlendirmesiyle Aleksandropoli, Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Batı Trakya bölgesinde yer alan stratejik bir liman kenti. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun son yıllarda bu bölgede yoğunlaşan askeri faaliyetleri Dede Ağaç'ı bir lojistik ve askeri üs haline getirdi. Ancak 2025'in başından itibaren bölgedeki Amerikan askeri varlığı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Üssün kapatılma kararı alındığına yönelik haberler Yunanistan medyasında ve sosyal medya platformlarında dolaşmaya başladı. Kararın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından alındığı iddia edildi. Öncelikle Amerikalı yetkililer tarafından öne sürülen bir iddia var. Buna göre Dede Ağaç'ta resmi bir Amerikan üssü yok. Amerika'nın karşılıklı savunma işbirliği anlaşması kapsamında erişebildiği bir Yunan tesisi var. Amerika'nın ülkedeki tek resmi üssü Girit'te yer alıyor. Dede Ağaç'taki yapılanmanın kurulması Atina nezdinde olumlu karşılanmıştı. Hem Amerika'nın Yunanistan'a güvendiğini hem de Ukrayna-Rusya savaşında verilen desteği gösterdi. Ek olarak Türkiye ile Yunanistan arasında geçmişten gelen sorunlar konusunda Yunan tarafının elini güçlendiren bir hamle olarak görülmüştü. Videoda üssün 1 Ocak 2025'ten günümüze kadarki durumunu konuşacağız. Bu videoda askeri üste yapılan tatbikatlar, üssün kullanım amacı, kapatma kararı, üstteki ekipmanlar ve üssün yapısından bahsedeceğiz. İçeriye geçmeden önce minik bir ricamız var. Videoyu hazırlarken ben ve ekip arkadaşlarım uzun süreler tutan araştırma ve kurgu ile ilgilendik. Kanalımıza katılırsanız ve abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Ben Sinan Bakioğlu, keyifli seyirler dilerim. 26 Mayıs 2025'te başlayan tatbikattan bahsetmeden önce sizleri yakın geçmişe götürmem gerekiyor. 2021'de Amerika, Atina'da düzenlenen törenle 1200 adet M117 zırhlı güvenlik aracının ilk partisini Yunan ordusuna teslim etti. Ek olarak Mayıs 2022'de Selanik Limanı'na 130 adet Amerika üretimi M117 zırhlı araç daha teslim edildi. Bunların tamamı hibe edildi. Araçların toplam değeri yaklaşık 970 milyon dolar. Bu tatbikat tek başına Amerika'nın yürüttüğü bir süreç değil, NATO'nun katılım gösterdiği bir organizasyondu. Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Slovakya'da gerçekleştiriliyor. İspanya'da katılım sağlıyor. Tatbikatın adı Immediate Response 25, derhal müdahale 25 anlamına geliyor. 26 Mayıs 9 Haziran arasında gerçekleşiyor. Amaç, birleşik askeri eğitim etkinlikleri aracılığıyla sürdürülürken siber savunma kapasitesini güçlendirmek ve güvenlik kapasitesini göstermek şeklinde duyuruldu. Bir siber tatbikat, bir nehir geçişi ve savunma koruma tatbikatları gerçekleştirilecek. Stratejik noktaları güvence altına almak için paraşütlü asker konuşlandırma da yapılıyor. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı kuvvetler hazırlanıyor. Ayrıca denizden çıkarma yaparak köprü başları oluşturuldu. Türkiye'de 3 gözlemci subay gönderdi. NATO'nun ortak istihbarat, gözetleme ve keşif merkezinde izleme görevi icra ediyorlar. Buradan tatbikat üzerinde Türkiye'nin de doğrudan bilgi ve gelişmelere erişim olacağını anlıyoruz. Subaylar Türkiye'ye döndükten sonra geniş kapsamlı bir gözlem sonuç raporu hazırlayıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilgili birimlerine arz edecekler. Türkiye resmi kaynakları da ilgili tatbikatın ve sevkiyatların Türkiye'ye karşı olmadığını paylaştı. Ben tatbikatın sebeplerinden biri olarak da Rusya'nın siber saldırı imkanına karşılık alınacak önlemlerin tartışıldığını düşünüyorum. İspanya'da yaşanan elektrik kesintileriyle Azerbaycan'a yapılan siber saldırılarla beraber NATO'nun son tehdit algılamaları değişmiş olabilir. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Tolga Sakman'la görüştüm. Stratejik önemi şu, bir limanı var. Limana çok fazla büyük gemiler yanaşabiliyor. Özellikle bu kara unsurlarını, tank, top vesaire taşıyan gemiler de yanaşabiliyor ve buraya bırakıyorlar bu ürünleri, bu araçları. Amerika'dan yaklaşık 3000 asker, toplamda ise yaklaşık 12.000 asker katıldı. Senaryo olarak İskeçe'deki Kayalar Köyü'nde bulunan sahada atış talimi de yapıldı. Bulgaristan'daki Novoselo eğitim alanı ile Arnavutluk, Kosova ve diğer Balkan ülkelerindeki eğitim sahaları kullanılıyor. Hava unsurları olarak F-16 savaş uçakları yer aldı. Ayrıca taarruz helikopteri olarak Apache'ler hazır bulundu. Nakliye faaliyetleri içinse Black Hawk ve Chinook'lar görevlendirildi. Tank olarak NATO ve ilgili ülkelerin envanterlerindeki M1 Abrams tankları tercih edildi. Tüm tatbikat İskeçe'de yapılıyor, yine Türkiye'ye çok yakın bir yerde. Ve orada da Yunan ordusu özellikle su geçiş ve hava indirme birliklerini dahil ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgede destek ve eğitim faaliyetleriyle birlikte hareket ettiğinde burası yeniden Türkiye için gerilimli hale geliyor. Ama tabii Türkiye bölgedeki üssü de takip ediyor, bu tatbikatı da takip ediyor. Dede Ağaç Limanı tatbikatın lojistik merkezi olarak kullanıldı. Amerikan askerleri ve ekipmanları liman üzerinden karaya çıkarak İskeçe'ye ve diğer tatbikat alanlarına gönderildi. Peki neden Dede Ağaç tercih edildi sorusunu cevaplandıralım. Sizin de fikrinizi merak ediyorum.
Yorumlarda buluşalım. Dede Ağaç Limanı'nın stratejik önemi, Karadeniz'e erişim ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin savaş gemilerine koyduğu kısıtlamalar nedeniyle NATO ve diğer devletlerin ilgisini çekiyor. Sözleşmeye göre Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemileri bulunma amaçları ne olursa olsun Karadeniz'de 21 günden fazla kalamıyor. Ayrıca Türk boğazlarından geçecek tüm yabancı deniz kuvvetlerinin en yüksek tonajı 15.000 tonu aşamıyor. Son olarak o ülkeye ait 9'dan fazla geminin geçmesi de yasak. Bu sebeplerden ötürü Türk boğazlarına çok yakın bir noktada bulunan Dede Ağaç tüm yönleriyle kritik bir konumdadır. Ve en önemlisi de Türkiye'nin hemen 40 kilometre uzağında bu kadar büyük bir yığınağın Türkiye tarafından da çok hoş karşılanmadığını ve bununla ilgili de karşı tarafa hem Yunanistan'a hem Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkiler verildiğini biliyoruz. Tatbikat sayesinde NATO'nun doğu kanadında hızlı tepki ve konuşlanma kabiliyeti test edildi. Rusya'ya karşı caydırıcılığı güçlendirmek ve bölgesel güvenlik tehditlerine hazırlık yapıldı. Çünkü alternatif senaryoya göre de Rusya'nın Odessa'ya kadar ilerledikten sonra Transdinyester üzerinden Avrupa topraklarına uzanması raporlanıyor. Bu yüzden Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya üçlüsünün üstünde bulunduğu hat kritik. Dede Ağaç, Ukrayna'ya silah sevkiyatında da kullanılan bir lojistik merkezi olarak önemini koruyor. NATO, Dede Ağaç'tan Baltık'a uzanan bir lojistik hat, demiryolu ve karayolu kurma çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan ve Romanya'daki limanların, yani Varna veya Köstence'nin tamamlayıcı lojistik merkezler olarak geliştirilebileceği tartışılıyor. Ancak Bulgaristan'daki demiryolu ağının eski olması ve elektrik voltaj sorunları ülkenin lojistik kapasitesini sınırlıyor. Asıl rota Dede Ağaç üzerinden Bulgaristan, son duraksa Romanya, Köstence. Daha sonra deniz yolu, karayolu ve demiryolu ile Ukrayna'ya ulaşım. Romanya'daki Köstence limanına, NATO üslerine veya Romanya'daki 6 Amerikan üssünden birine asker ve teçhizat taşınmak istenirse ilk durak olarak Dede Ağaç ideal bir konumda. Dede Ağaç'a yapılan sevkiyatlar tren veya karayoluyla 4-5 gün içinde Polonya'ya kadar ulaşabiliyor. Komşu ülkelerin altyapıları bunun için uygun. Amerika'nın amaçlarından birisi de bölgede Çinlilerle ve Ruslarla rekabet edebilecek bir pozisyon oluşturmaktı. Çünkü Pekin, kamu şirketi COSCO aracılığıyla Pire Limanı'nın %67'sine sahip. Ayrıca Yunan-Rus oligark Ivan Savvidis Selanik Limanı'nın sahiplerinden. Üssün yapısıyla devam edelim. Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki bu küçük liman, Karadeniz kıyılarına asker ve askeri ekipman taşımak için stratejik bir merkez haline geldi. Türkiye özelinde baktığımızda tabii ki Türkiye'nin hemen tabiri caizse burnunun dibinde bu kadar büyük bir üs olması her zaman bir soru işareti. Ama daha genel olarak baktığımızda bu özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin savunma ve güvenlik perspektiflerini, stratejilerini belirleme noktasında Amerika'nın farklı bir noktadan bölgeyi desteklemek için attığı bir adım olarak görünüyor buradaki üs. O yüzden bu kara üssü formunun burada olması Türkiye içinde, Yunanistan içinde, bölge içinde soru işareti olmaya devam ediyor. Altyapı ve gaz projeleriyle desteklenen bölge, Türk boğazlarına bir alternatif olma hayalini kuruyor. Bir zamanlar ihmal edilmiş olan bu üssün esas olarak yakındaki Samotraki adasıyla deniz bağlantısı var. 1990'dan bu yana ilk kez Atina ve Washington arasında karşılıklı işbirliği ve savunma anlaşması imzalandı. Köstence, NATO'nun Karadeniz'deki lojistik stratejisinde Dede Ağaç'a kıyasla daha merkezi bir rol oynama potansiyeline sahip. 2011'de Romanya'daki gizli CIA işkence merkezleri deşifre edilmişti. Ramazan aylarında caps olarak paylaşılan Sahur Dayı veya gerçek kimliğiyle Halit Şeyh Muhammed, 11 Eylül saldırılarından sonra Guantanamo'ya gönderilmeden önce burada tutulmuştu. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında 2024'te imzalanan mutabakat, Karadeniz'deki seyir güvenliğini artırmak için Köstence ve Varna gibi limanların kullanıldığı ortak harekatları içeriyor. Bu hamleyle Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik geliştirdiği senaryolara karşı Türkiye'nin de sahada cevaplarını hazırladığını anlayabiliriz. O zamandan beri Dede Ağaç, Soğuda hava üssüyle beraber Amerika'nın Yunanistan'daki varlığının temel noktası oldu. 2019'da 2021 sonu arasında limandan 70 uçak ve 165 zırhlı araçla dahil olmak üzere 117.000 ton Amerikan askeri ekipmanı başka noktalara transfer edildi. 7 Mart 2023'te USNS Britain ve Amerikan araç taşıyıcısı Liberty Pride, tanklar ve helikopterler de dahil olmak üzere 1500 parçalık kargo indirdi. Örneğin 2023'te 7 Amerikan gemisi, 296 asker, 4800 araç ve 19 helikopter gönderildi. Aralık 2023'te NATO işaretli tank ve zırhlı araçları taşıyan bir tren Dede Ağaç Garı'nın ortasında raydan çıkmıştı. Avrupa Birliği burayı Trans-Avrupa ulaşım ağına dahil etti. Liman derinleştirildi, ek vinçler satın alındı ve yeni depolar inşa edildi. Bunlar için ilk etapta 35 milyon euro harcandı. Daha sonra Bulgaristan sınırındaki Ormenyo ile bağlantı kurulması için mevcut demiryolu kapasitesi 2 katına çıkartıldı. Ayrıca elektrikli hale getirmek için ve inşaat için yaklaşık 1 milyar euro daha harcama yapıldı.
Kıyıdan 18 kilometre açıkta LNG dönüşüm tesisi kuruldu. Yıllık yaklaşık 5 milyar metreküp yeniden gazlaştırma kapasitesi var. Dede Ağaç Limanı ile ilgili özelleştirme süreci de devam ediyor. Amerikalı şirketlerin de ilgisi olduğu biliniyor. Ancak liman geçmiş yıllarda inşa edildiği için kapasite geliştirmesine ihtiyaç duyuyor. İhaleyi alan şirket veya şirketlerin bu inşaat sürecini tamamlaması bekleniyor. Böylece aynı anda Arleigh Burke sınıfı destroyerler ve diğer savaş gemilerinin aynı anda yanaşma imkanı olacak. Kapatma kararı konusunu ele alalım. 24 Şubat 2025'te Yunanistan medyasında ve sosyal medyada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Dede Ağaç'taki Amerikan askeri üssünün kapatma emri verdiği paylaşılmıştı. O yüzden bura tartışmalı halde olmaya devam ediyor. Kapatılması, tartışması devam ederken bu işte askeri tatbikatlarda yeniden ön plana çıkması bir ikilem yaratıyor. Ancak bu karar Trump veya Pentagon tarafından teyit edilmedi. Bu yüzden konu hakkında bir belirsizlik var. 2 Şubat 2025'te NATO'nun Steadfast Dart 2025 tatbikatı kapsamında Dede Ağaç Limanı'na bir Amerikan gemisi demirledi ve yüzlerce askeri araç, silah ve mühimmat indirildi. Bu ekipmanların büyük bir kısmı da Romanya ve Bulgaristan'a gönderildi. Böylece üs hakkındaki kapatma iddiasının gerçek olmadığını anlıyoruz. Mayıs 2025 itibariyle üs aktifliğini koruyor ve tatbikatlarla askeri sevkiyatlar tüm hızıyla devam ediyor. Editör yorumuyla videomuzu tamamlayalım. Yunanistan, Dede Ağaç'la Türk boğazlarına alternatif oluşturmaya çalışıyor. 2019 yılında 650 bin euroluk yıllık cirosu olan limanın 2023 yılındaki geliri 2 milyon euroya çıktı. Yunanistan'ın Akdeniz'deki konumu, onu NATO müttefiklerinin karşılıklı çıkarlarını savunabilmelerini sağlayacak imkanı sunan stratejik bir savunma ortağı haline getiriyor. Köstence, NATO'nun Karadeniz'deki lojistik stratejisinde Dede Ağaç'a kıyasla daha merkezi bir rol oynama potansiyeline sahip. Limanın mevcut kapasitesi, Tuna Nehri bağlantıları ve Romanya'nın NATO'daki aktif rolü, Köstence'yi Dede Ağaç'a alternatif bir lojistik merkezi haline getirebilir. Türkiye ise tatbikatlara gözlemci göndererek ve enformasyon konusunda gerekli bilgilendirmeyi hem iç kamuoyuna hem de uluslararası platforma gerektiği şekilde yapmaya devam ediyor. Videoyu bitirdik. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yunanistan'ın Akdeniz'deki konumu, onu NATO müttefiklerinin karşılıklı çıkarlarını savunabilmelerini sağlayacak imkanı sunan stratejik bir savunma ortağı haline getiriyor.